Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hocam varis nasıl başlar? Biraz varisten bahseder misiniz? Tabii. Varis nedir? Tabii ki. Varis öncelikle bacağın toplar damar hastalığıdır. Yani bacağınızdaki toplar damarlar artık çalışmadığında, kanı kalbe götüremediğinde varis hastalığından söz etmek mümkündür. Aslında başlaması şöyle, çocukluktan başlayan varisler de olabilir. Yani genetik sebeplerle bu toplar damarlarınızdaki kapakların eksikliğinde varisler oluşabilir. Ya da hayat şartlarından diyelim, uzun süre ayakta kalarak çalışmak, uzun süre oturarak çalışmak, egzersiz yapmamak, obezite, sigara içmek gibi faktörlerden varis oluşabilmekte. Bütün bunlar varisin sebebidir. Peki hocam, varisin risk faktörleri nelerdir? Şöyle, şimdi en büyük risk faktörü esasında genetik. Yani ailenizden birinde varis hastalığı varsa sizde de olma olasılığı oldukça yüksek. Genetik nedenler ispat edilmiş vaziyette. Bunun dışında obezite gene en büyük nedenlerinden bir tanesi. Çünkü karnınızdaki basınç arttıkça bacaklarınızdaki toplar damarların görevini yerine getirmesi zorlaşacaktır. Yani kan yukarı çıkamaz. Varisin en büyük ikinci sebebi olarak obezite, yani şişmanlığı sayabiliriz. Sigara bütün damar sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Sigara içmek varis için gene büyük bir olumsuzluk. Ayrıca uzun süre ayakta kalmak, egzersiz yapmamak, yani aslında bacak kaslarınızın yeterince çalışmadığı durumlarda varisi tetikleyebilir. Böyle söyleyebiliriz. Peki uzun süre ayakta kalmak diyorsunuz. Hangi meslek gruplarında varis daha sık oluyor? Cerrahlarda çok sık oluyor mesela. Bende var. Aynen Fatih hocam. Yani örneğin mesela benim hastalarımdan örnek vereyim. Çok fazla aşçı hastamız var. Çok fazla işte lojistik işi yapan, taşımacılık yapan, mesela uzun yol şoförü hastamız var. Gene çok fazla baktığımda gerçekten doktorlardan hastalarımız var. Gene aynı minvalde işte tekstil sektöründe, fabrikalarda çalışan, sürekli ayakta kalmak zorunda olan, işçi olan hastalarımız var. Genel olarak yani uzun süre ayakta kalınan tüm mesleklerde olabilmektedir. Doğrudur. Peki hocam, günlük hayatımızda biz bu varis olmaması için neler yapmalıyız? Var mıdır bir çözümü? Yani tabii öncelikle sigara içmemeliyiz. Yani sigara varis için artık her yerde, bütün dünyada kabul edilmiş bir gerçek. Bir olumsuz bir faktör. Bunun dışında egzersiz, düzenli yaşam, yani en az haftada 4 gün 20 dakikanın üzerinde, yaşımıza göre bir hesabı var bunun. Ortalama hani 40 yaş için konuşacak olursak, 40-50 yaş aralığı için ortalama kalp hızımızı 110 civarında tutarak 20 dakika en az egzersiz, yani terleyerek hızlı tempolu yürüyüş olabilir, yüzme olabilir. İyi gelecektir. Bacak kaslarını kuvvetlendirmek iyi gelecektir. Onun dışında düzeltebiliyorsak çalışma şartlarımızı iyileştirmek varis için olumlu olacaktır. Bu şekilde sıralayabiliriz. Peki kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi daha sık görülüyor varis? Şimdi şöyle, kadınlarda daha sık, bu bir gerçek. Kadınlarda bir kere hormonlardan dolayı daha sık. Östrojen hakimiyeti vücuttaki varis için bir risk faktörüdür. Gene hamilelik sürecindeki hormonlar varis için bir risk faktörüdür. Gebelik başlı başına zaten varisin sebeplerinden biridir. Hem karın basıncı artar, karın içi basıncı artar, hem de gene östrojen, progesteron değişimi olur vücudunuzda. Bu da varis için önemli bir risk faktörüdür. Kadınlarda kozmetik olarak erkeklere göre şikayetler daha fazla olur. Çünkü gene hormon etkisindeki sebeplerden dolayı bunu sayabiliriz. Genel olarak kadınlarda tabii ki daha fazladır. Peki hocam, ayakta çok kalma, işte genetik faktörler gibi, obezite gibi birçok etkisi var tabii bu varisin, ama peki bu beslenmeyle varisin arasında bir bağlantı var mı? Yani şöyle bir bağlantı kurabiliyoruz. Lifli gıdalarda beslenenlerde varis hastalığı daha az görülmüş yapılan çalışmalarda.
Sebebi mesela sebeplerinden bir tanesi kabızlık olabilir. Öyle bakıyoruz artık. Çünkü hani nasıl lifli gıdalar hani bizim karın içi basıncımızı düşmesinde yardımcı oluyor. Yani kabız olmamamızda yardımcı olduğu için varisin aslında önlenmesinde rol oynadığını düşünebiliriz. Peki giyim kuşamla bir ilgisi var mı? Mesela biz kendi hastalarımızda diyelim düşük bel giyenlerde işte belde simitler fazla olur diyerek biliyoruz. Bu da otomatik olarak o bölgede yağlanma yapar mesela. Şimdi kalın bir kemer kullanımı ya da sıkı bir kemer kullanımı ya da sıkı bir pantolon giyimi de varise sebep olur mu? İspatlanmış sebeplerinden bir tanesi topuklu ayakkabı giymek. Topuklu ayakkabı giymek varis için risk faktörüdür. Gerçekten topuklu ayakkabı giyen kadınlarda varis hastalığı daha fazladır. Çünkü ayağınızın ağırlık merkezi değişir. Vücudunuzun ağırlık merkezi değişir. Ayağınızın ağırlık merkezi değişir. Bunu düzeltmek için vücudunuz başka kasları kullanır. Normalde olan yani kullanması gereken bacak kasları dışında başka kasları kullanır. Bunlar toplar damar sistemi için olumsuzdur. Bu yüzden varis oluşabilir gerçekten. Yani kadınlarda olmasının sebeplerinden bir tanesi de evet topuklu ayakkabı diyebiliriz tabii ki. Peki hocam yani bu bütün kadınlarda hemen hemen yani bütün demeyelim ama çoğu kadında görülen bir şey. Evet. Bunun bir yaş faktörü var mı başlama? Şimdi yaşı? tabii şöyle söyleyebiliriz bunu. 40 yaşının üzerinde popülasyonda neredeyse her 3 kişiden birinde varis var. Ve bu 3 kişiden birinin kadın olma olasılığı %70. Yani aslında kadınlarda fazla derken bundan bahsediyoruz. 50 yaşından sonra her 2 kişiden birinde varis olma olasılığı var. Yani varis hastası olabilir. Bu demek değil ki sadece bir görüntüde işte kozmetik bir problem. Sadece işte bacaklarımda benim kılcal damarlar görünüyor veya işte bacaklarımda damar paketleri görünüyor değil aslında. Gerçekten yetmezliği olan yani içeride iç varis dediğimiz yani toplum içinde iç varis olarak bilinen damarlarında yetmezlik olan artık toplar damarların çalışmadığı durumu ve bizim de Doppler'le tespit ettiğimiz durumdan bahsediyorum. 50 yaşından sonra her 2 kişiden birinde olma olasılığı oldukça yüksek görüyoruz. Ve bunların her 2 kişiden birinin de tedaviye ihtiyaç duyma olasılığı %80. Peki bir de şunu soracağım. Şimdi varis tedavi edilmezse, ihmal edilirse bu tip durumlarda ileri venöz yetmezliği olan hastalarda venöz ülser yaraları gibi bir takım yaralara sebep olabiliyor. Evet. Biraz da bundan bahseder misiniz? Bahsederim. Tabii şöyle, varisiniz var, tedavi olmadınız. Varisiniz var, tanı aldınız. Bundan bahsedeyim. Tedaviden korktunuz, gitmediniz veya önemsemediniz. Önce ağrınız var, gece kramplarınız var. Daha sonra bunlara yanma kaşıntı eklenir. Daha sonra ayak bileklerinizin şiştiğini görürsünüz. Ayakkabı küçük gelmeye başlar. Özellikle uzun süre ayakta kaldığınız günler. Daha sonra görürsünüz ki bacağınızdaki o damarlar çoğalmaya başladı. Daha büyük damar paketleri oluşmaya başlar. Bunları görürsünüz. Gene tedavi olmamaya devam ederseniz ayak bileğinizdeki cildin inceldiğini görürsünüz, renginin değiştiğini görürsünüz. Tüyler dökülür. Tüyler dökülebilir. Burada tabii artık kimyasal faktörler var. Çünkü orada staz dermatiti dediğimiz durum oluşuyor. Kan yukarı çıkamadığı için yani venöz hipertansiyondan bahsediyorum. Toplar damar basıncı yüksek olduğu için bacağınızda kan yukarı çıkamadığı için kanın içindeki bazı sitokin dediğimiz kimyasallar, lökositler, bazı hücreler, histamin gibi bazı gene kimyasallar artık kapillerin yani oradaki ince kılcal damarların dışına çıkmaya başlayacaktır ve bunlar cilde vuracaktır. Onların olumsuz etkilerini görmeye başlayacaksınız. Kaşıntı, yanma çok olabilir. Daha sonrasında cilt inceldikten sonra yara açılabiliyor. Yani venöz ülser, varis yarası bundan oluyor esasında. Bu aşamaya gelmesini istemeyiz tabii. Çünkü artık bacağınızın dolaşımı tamamen bozulmuş oluyor. Geriye döndürmek de bizim için daha zor oluyor. Ama tedavisi tabii ki var, mümkün. Ama kronik bir yara oluştuktan sonra o artık hakikaten ciddi bir artık problem haline geliyor. Tabii yani siz de biliyorsunuz Fatih Hocam yani kronik yara zaten hani başlı başına bir sıkıntı. Tabii ki dolaşımı değiştirdiğimiz zaman yani varis cerrahisinde aslında bunu yapıyoruz. Dolaşımı normale döndürdüğümüz zaman bu yaranın oluşmasını sağlayan faktörler kesildiği zaman, ortadan kalktığı zaman yara kapanmaya başlıyor. Ama tabii ki bu da bir süreç. İnsanların hayatını olumsuz etkiliyor. Eskisi gibi işinde çalışamıyor, eskisi gibi uzun süre ayakta kalamıyor, sosyal yaşamını etkiliyor. Bütün bunlar bir süreç tabii ki. Peki varis olan bir kişi, diyelim ki evde günlük oturuyor. Evet. Ayaklarını böyle sarkıtarak mı
Ayaklarını yukarıda mı yoksa düz mü tutmalıdır? Ayakları havaya kaldırmak tabii ki varis hastaları için önemlidir ve onları rahatlatır. Semptomlarını yani şikayetlerini aslında ortadan kaldırabilir geçici olarak. Yani çalışmayan damarları çalıştırmış olurlar. Bu toplar damarlara yardım eder ayakları havaya kaldırmak. Kan kalbe geri dönebilir. Zaten problem kanın bacaktan kalbe dönememesiyken buna yardım ederlerse tabii ki şikayetleri hafifler. Ayaklarındaki şişlikler geçebilir, gece krampları geçebilir. Bunları tavsiye ediyoruz tabii. Aynı şekilde varis çorabı giymek de geçici olarak bu semptomları hafifletebiliyor. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. hocam. Bugünkü program konumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.